Yani arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi Ayaş Gökler'de hobi bahçeleri yıkılıyor. Sadece Gökler'de değil birçok yerde Sinanlı'da falan hep yıkımlar başladı. Ama bu yıkımların sebebi kooperatif üzerine kurulu olan hobi bahçelerin yıkımı. Şunu demek istiyorum. Burada zaten ucuza hobi bahçesi alan hep garibanlar. Cebinde işte 100.000 lirası var. Diyor ki ne yapayım değerlendireyim, hobi bahçesi alayım, bahçeye ekip biçerim diye düşünceli olan gariban adamlar almış burayı. Ve ne hikmetse garibanı vuruyor Ayaş Belediyesi de. Yani kooperatif hiç mi suçu yok? Yani kooperatifin oraya onu yaptırmaya izin verenlerin hiç mi suçu yok? Önce onu sormak istiyorum. Bu arada izin verilen dediysem şu: kooperatif illa izin almıştır. İzinsiz hiçbir şekilde bu işlemlere girişemez. Yani kaçak yapılar olarak geçiyor olabilir ama kooperatifin almış olduğu ayrı bir izin vardır. Şunu da söylemek isterim arkadaşlar. Ayaş'ta bu durumu yaşıyorlar ya. Sürekli Ayaş'ı kötü gösteriliyor bu durum. Yakında seçim olunca bu başkanın çok fazla koltukta kalmayacağına kesin diyebilirim. Zaten buranın eski bir başkanı vardı, Ali Başkan. İnşallah o geri döner. Kulağıma güzel söylentiler gelmiyor değil açıkçası. Bir de size şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Belki beni bilenler bilir Ayaş halkı. Geçen cumartesinde Geleneksel Dut ve Tarihi Evler Festivali'nde ben Hacivat olarak sahneye çıktım. İnsanları eğlendirdim. Ekibimde işte Nasrettin Hoca Karagöz ve iki palyaço olmak üzere çocuklarımızı ve büyüklerimizi eğlendiriyorduk. Pazar günü geleceğiz dedik. Söz verdik. Maalesef Ayaş Belediye'nin yan çizmesinden dolayı bize araç ayarlamadılar. Sonradan anca belediye başkanlığına dile getirince ayarladılar. Yani bildiğiniz anlaşmayı caydı yani. Biz de tabii ki de bu anlaşmanın yüzünden ekibimi de geri çekmek zorunda kaldım. Buradan da Ayaşlı kardeşlerimize, Ayaşlı vatandaşa da söylemek isterim. Ayaş Belediyesi'nde çok şeyler dönüyor. Hani o festivalde eğlence vardı ama nezaket yoktu. Dut festivali diyor ama dut yok. Nallıhan'dan gelen bir satıcı 500 liraya dut satıyor. Şaşırdım. Karar sizin. Ona göre hareket edersiniz siz de.